2027'de motorlar küçülüp aerodinamik ıslanmadan önce MotoGP prototiplerinin bugüne kadar gördüğümüz en hızlı ve en gelişmiş hallerine tanıklık edeceğimiz son yıla 2026'ya giriyoruz. Peki 2026 yıl öncesinde motosikletlerin güç durumu nasıl? Gelin buna birlikte bakalım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı izleyenlerin %70'i kanalıma abone değil. Bu konuda bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. MotoGP'de 2026 sezonuna girerken akıllarda şu soru işareti var. Ducati'nin dominasyonu kırılabilir mi? Aprilia'nın sezon sonu yaptığı gelişimler gelecek sezonu etkileyebilir mi? Yamaha'nın V4'e geçişi, Honda'nın yükselişi, KTM'in finansal olarak rahatlaması güç dengeleri nasıl etkileyebilir? Tabii bunları bilemiyoruz. Ancak hem 2025'in sezon sonu hem de testlerden gördüğümüz kadarıyla MotoGP'deki şu anki güç dengelerine birlikte bakalım. İlk sırada Ducati var. Evet, sezon sonunda Aprilia gerçekten çok gelişti ve Marco Bezzecchi'nin galibiyetleriyle beraber biz belki de gelecek sezon Aprilia ve Ducati arasında bir şampiyonluk mücadelesi göreceğiz. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki Marco Bezzecchi'nin galibiyetleri Marc Marquez'in olmadığı bir griddeydi. Yani Marc Marquez'i referans alırsak halen daha Ducati'nin cebinde süre olduğunu düşünüyorum. Ducati tarafı yıllardır aslında sezona çok iyi başlıyor ve sezon ortasından sonra herhangi bir güncelleme getirmeyerek rakiplerine yakalanıyor. Bu aslında gördüğümüz ve alışageldik bir durum. O noktada arka planda gelecek yılın motosikletine çalışarak aslında rakiplerinin her zaman bir adım önde oluyor. Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman bunun benzerlerini görebiliriz. Ducati her zaman sezona çok iyi giriyor ve sonrasında rakipleri tarafından bir şekilde yakalanıyor. Bir yarış, iki yarış, üç yarış kaybetseler de günün sonunda halen daha Ducati bir adım önde oluyor. Ve gelecek sezona başladığımız zaman Ducati bir anda yine bütün gridi domine ediyor. O yüzden Ducati'nin cebinde halen daha biraz daha süre olduğunu düşünüyorum ve o yüzden kendilerini ilk sıraya yazıyorum. İkinci sıramda ise Aprilia var. Aprilia gerçekten sezonun son bölümünde ciddi bir süre buldu. Özellikle viraj performansı bakımından artık Ducati'den daha iyi oldukları düşünülüyor. Tabii düzlük hızı, frenleme performansı ve çekiş performansında bir anda Ducati ile kafa kafaya gelince viraj performansında ileriye doğru bir adım gelince Marco Bezzecchi'nin galibiyetlerini gördük. Ama tekrardan hatırlatıyorum ki Marc Marquez'in olmadığı bir Ducati'ye karşı bu performanslar geldi. Kapıştığı isimler ciddi sıkıntı yaşayan Pecco Bagnaia'ya, bir önceki yılın motosikletini kullanan Alex Marquez ve KTM'lerdi. Yani Aprilia'nın gelişimi her ne kadar umut verici olsa da Ducati'yi geçmeye yetecek gibi durmuyor. Sezon sonu testlerinde Jorge Martin yeni motor bloğundan oldukça memnundu. Ve Aprilia getirmiş olduğu yeni ön kanat ve Sele 6 kanadıyla beraber yine aerodinamik olarak bütün grid'e yol göstermiş oldu. Zaten Aprilia'nın gelişiminin en büyük nedeni aerodinamik olarak grid'den çok daha farklı bir şekilde kuralları yorumlamalarıydı. Sele 6 kanadı yasaklanacak gibi duruyor. Bu belki Aprilia'ya biraz güç kaybettirebilir. Ancak getirmiş oldukları çok unik arka kanatla beraber bir kez daha Aprilia'nın çok güçlü olacağı bir durum görebiliriz. Ancak şu an için ben Ducati'nin arkasına yazıyorum Aprilia'yı. Üçüncü sıramda ise KTM var. Aslında KTM düzlük hızı olarak hem Ducati hem de Aprilia'yı geçebilecek bir hıza sahip. Ancak yalnızca bu alanda geçebiliyorlar. Frenleme performansı, viraj performansı ve çekiş performansında oldukça ortalama bir motosiklet olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu alanlarda Honda ve Yamaha'nın da gerisine kaldıkları alanlar ortaya çıkmıştı. Yani KTM aslında çok ortalama bir motosiklet gibi duruyor. Pedro Acosta birçok yarışta galibiyet alacakmış gibi dursa da yarışın sonlarında ciddi anlamda tempo kaybediyor. KTM Aprilia ve Ducati'ye göre lastik kullanımı konusunda ciddi bir sıkıntı yaşıyor. O yüzden biz Pedro Acosta'nın ciddi anlamda tempo kaybettiğini görüyoruz. Tabii lastik kullanımı konusunda bir sihirbaz olan Enea Bastianini gelecek sene daha çok alışmış olduğu motosikletle bizlere güzel performanslar gösterebilir. Ancak KTM şu anda yarışmaktan çok biraz daha şirket içi durumlara bakmak durumunda. Geçen sezonun başında KTM iflas etme ve MotoGP'den çekilme tehlikesiyle baş başa kalmıştı. Durumu sonradan toparladılar ve getirmiş oldukları güncellemelerle beraber durumu biraz daha iyi bir hale getirdiler. Ancak takımın yıldızı Pedro Acosta takımdan ayrılmak istiyor ve gelecek sene ona kazanan bir motosiklet vermeleri şart. Bakalım KTM neler yapacak. Dördüncü sıramda ise Honda var. Evet, Honda'nın bu kadar geride olması gerçekten MotoGP için çok garip bir durum. Çünkü Honda Marc Marquez'le beraber bütün gridi domine etmeyi başarmış ve belki de MotoGP tarihinin en başarılı firması olmuştu. Ancak Aprilia'nın tam tersi Aero çağını ıskalayan Honda ciddi anlamda güç kaybetti. Geçen sezonun son bölümüne doğru biraz daha canlanan bir Honda gördük. Hatta Joan Mir bir yarış sonrasında artık düzlükte yarışabiliyorum diye
neredeyse çığlık çığlığa sevinecekti. Honda'nın düzlük performansı gerçekten iyileşti ve Malezya gibi pistlerde performansları ciddi anlamda yükseldi. Tabi halen daha birçok sorunları var. O yüzden gelecek sezon öncesinde ev ödevlerini yapmak durumundalar. Honda'nın planı net. 2026 sezonunda iyi bir performans göstererek Marc Marquez'i yuvaya geri döndürmek. Gerçekten bunu yapmak istiyorlar. Çünkü yeni kurallarla beraber herkes Honda'nın geri dönmesini bekliyor. Ancak Honda'nın biraz da 2026 sezonunda performans göstermesi lazım. Eğer Marc Marquez geri dönmezse ise Jorge Martin'i 2027'de koltuğa tutmak isteyen bir Honda var. Tabi bunun için de yine aynı şekilde ümit veren bir performans ihtiyaçları var. Yani Honda'nın 2027 sezonunda çok güçlü bir sürücüyle anlaşmasının yolu iyi bir 2026 sezonundan geçiyor. O yüzden onlar da bu sezona gereken önemi verecektir. Son sırada ise Yamaha var. Tabi Yamaha'nın durumu bizler için çok daha kritik olan. Toprak Razgatlıoğlu'nun sürece Yamaha şu anda gridin en yavaş motosikleti gibi duruyor. Tabi Yamaha'nın durumu biraz diğerlerinden farklı. Çünkü Yamaha çok ciddi bir değişime gitti. Yıllardır kullanmış oldukları ve şampiyonluklar kazanmış oldukları Sırıl 4 motordan vazgeçtiler ve V4 motorlara geçtiler. Bu onlara hem paketleme hem de aerodinamik olarak ciddi anlamda farklılıklar katacak. Fabio Quartararo henüz bir fark olduğunu hissedemedi. Alex Rins ise oturduğu andan itibaren V4 motorlu motosikletin çok daha iyi bir performans sahip olduğunu söyledi. Yamaha tarafında da 2026 sezonu sürücüsünü tutmak için çok kritik. Çünkü Fabio Quartararo artık gitmek istiyor. Malezya testleri Yamaha için çok kritik olacak. Toprak Razgatlıoğlu'nun Valencia'da sürmüş olduğu motosiklet Malezya testlerine gittiğimiz zaman %80 oranda değişecek. Ve bu değişimler iyi olmazsa Fabio Quartararo 2027 sezonu için Aprilia'ya gidebilir. O yüzden Yamaha tarafının da şampiyon sürücüsünü tutmak için ciddi anlamda gelişmesi gerekiyor. Düzlük hızı Yamaha'nın en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Bir videomda bunları detaylı bir şekilde aktarmıştım. Eğer bunu geliştirip viraj performanslarını koruyabilirlerse gerçekten kendilerini ön tarafa atabilirler. Ancak V4 motora geçip en güçlü oldukları departman olan viraj hızı performansını kaybeder ve düzlükte de yeteri kadar iyi olmazlarsa bu sefer Yamaha'nın gerçekten sonuncu olduğunu görebiliriz. Yamaha'nın güncel MotoGP'deki en büyük avantajı şu anda viraj performansıydı. V4 motorla beraber bu durum değişir mi bilemiyoruz ancak Yamaha trafikte kaldığı an bu en güçlü oldukları departmanı kaybediyordu. Çünkü öndeki motosikletten gelen kirli hava Yamaha'nın viraj performansını sınırlıyor ve düzlük hızı olmayan Yamaha sırasını koruyamıyordu. Fabio Quartararo'nun pole pozisyonu aldığı birçok yarışta geçildikten sonra arka arkaya geçildiğini görmüşsünüzdür. Aslında bunun temel sebebi kirli hava. Neler getirecek bilmiyoruz ancak iyi bir performans ortaya koyarlarsa iyi olur. Çünkü Türk taraftarlar Yamaha'ya ciddi sıkıntı yaratabilir. Evet, şu anda MotoGP'nin güncel gridine baktığımız zaman güç dengelerinin bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tabii ki de 2026 sezonu için daha net konuşmaları Malezya testlerinden sonra gerçekleştirebiliriz. Malezya testleri de Şubat ayında gerçekleşecek. Takımlar o noktaya kadar ciddi anlamda motosikletlerini geliştirmeye çalışacak. Bazı takımlar için 2026 sezonu yalnızca pist üstü sonuçlar değil, daha demin bahsetmiş olduğum üzere pist dışı etmenler için de çok kritik. O yüzden herkes kış ayında olabildiğince gelişmeye çalışacak. Ben de testler sonrasında görmüş olduğum tabloyla beraber bu güç dengesini güncelleyeceğim. Umarım Yamaha'yı çok daha yukarıya yazabilirim. Ancak şu anda başlığımızın sorusu evet. Yamaha en yavaş motosiklet. Evet, umarım keyifli ve bilgilendirici video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like ve hype atmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda kanalıma abone olarak bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.